Bir sabah, yüz binlerce insanın yaşadığı bir şehir, birdenbire bomboş kalıyor. Sofralar hala kurulu, duvar resimleri yarım bırakılmış. Taş merdivenlerde, sanki biri bir gün sonra geri dönecekmiş gibi bırakılmış aletler duruyor. Ama kimse geri dönmüyor. Yüzlerce yıl sonra ormanı yaran kâşifler, sarmaşıklarla kaplı devasa piramitler buluyor. Önce bir tapınak sanıyorlar, sonra bir saray, sonra fark ediyorlar ki bu bir şehir bile değil, bir imparatorluğun kalbi. Peki bu kadar güçlü, bu kadar gelişmiş bir uygarlık nasıl oldu da bir gecede sanki buharlaşmış gibi ortadan kayboldu? Bilim insanları bu sorunun cevabını hala tam olarak veremiyor. İşte bu Maya medeniyetinin hikayesi ve inanın en şaşırtıcı kısmı henüz başlamadı bile. Her şey bundan yaklaşık 4000 yıl önce bugünkü Meksika, Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador topraklarını kapsayan bölgede başladı. Maya halkı ortaya ilk çıktığında ne bir imparatorluk ne de tek bir kral vardı. Küçük tarım köyleri yavaş yavaş birbirinden bağımsız şehir devletlerine dönüştü. Tikal, Calakmul, Copan, Palenque, her biri kendi kralına, kendi ordusuna, kendi tanrılarına sahipti. Ve burada işin ilginç yanı başlıyor. Mayalar hiçbir zaman tek bir merkezi imparatorluk kurmadı. Roma gibi ya da İnkalar gibi tek bir başkentten yönetilen bir yapı değildi bu. Onlarca şehir, devleti kimi zaman ticaret yapıyor, kimi zaman ittifak kuruyor, kimi zaman da ölesiye savaşıyordu. Bu şehir devletleri arasındaki rekabet aslında medeniyetin en büyük itici gücüydü. Her kral komşusundan daha yüksek bir piramit, daha görkemli bir tapınak, daha etkileyici bir saray inşa etmek istiyordu. Taş yazıtlara kazınan metinler, hangi kralın hangi savaşı kazandığını, hangi tanrıya hangi töreni adadığını anlatıyordu. Bu yazıtlar sayesinde bugün 2000 yıl önce yaşamış gerçek kralların isimlerini, hatta doğum ve taç giyme tarihlerini bile biliyoruz. Tarım da bu büyümenin temelindeydi. Mayalar, yoğun ormanlık arazide milpa adı verilen bir tarım sistemi geliştirdi. Mısır, fasulye ve kabağı birlikte ekerek toprağı verimli tutuyorlardı. Bazı bölgelerde ise bataklık alanları kurutup yükseltilmiş tarım tarlalarına dönüştürdüler. Bu sayede günümüz standartlarına göre bile yoğun nüfuslu şehirleri besleyebildiler. Tikal'in zirve döneminde nüfusunun 100.000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor, o dönem için inanılmaz bir rakam. Peki merkezi bir otorite olmadan birbirleriyle sık sık çatışan bu şehirler nasıl oldu da insanlık tarihinin en gelişmiş bilim, matematik ve mimari başarılarından bazılarını ortaya çıkardı? Cevap, gökyüzüne bakış şekillerinde saklı. Mayaların en çok konuşulan başarısı takvimleridir. Ama bu sıradan bir takvim değildi. Mayalar aynı anda birden fazla takvim sistemi kullanıyordu. 260 günlük dini takvim, 360 5 günlük güneş takvimi ve binlerce yılı hesaplayabilen uzun sayım takvimi. Bu sistem o kadar hassastı ki, güneş yılını günümüz astronomlarının hesapladığı süreye neredeyse birebir yakın bir doğrulukla ölçebiliyorlardı, üstelik teleskop falan yokken. Daha da çarpıcı olanı, Maya matematikçilerinin sıfır kavramını bağımsız olarak geliştirmiş olmasıydı. Dünya tarihinde bunu yapan çok az uygarlık var. Bu sayede gezegen hareketlerini, ay tutulmalarını, hatta Venüs'ün yörüngesini yıllar öncesinden hesaplayabiliyorlardı. Bu bilgiyi nereye kaydettiler dersiniz? Taşa, tapınak duvarlarına ve kodeks adı verilen ağaç kabuğundan yapılma kitaplara. Ama burada acı bir gerçek var. Bugün elimizde sadece 4 tane Maya kodeksi kaldı. Sadece 4. Çünkü İspanyol misyonerler 16. yüzyılda bulabildikleri neredeyse tüm kodeksleri
şeytan işi ilan edip yaktılar. Binlerce yıllık bilgi birkaç gün içinde küle döndü. Bunun yanında Mayalar, Amerika kıtasının en gelişmiş yazı sistemini de geliştirmişlerdi. Yaklaşık 800 farklı hiyeroglif işaretten oluşan bu sistem, hem sesleri hem de kavramları temsil edebiliyordu. Uzun süre bu yazıyı kimse okuyamadı. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bilim insanları bu sembollerin sadece dini semboller olduğunu düşünüyordu. Ancak dil bilimciler ve arkeologların ortak çalışmasıyla 1980'lerden itibaren bu yazı büyük ölçüde çözüldü. Ve o zaman fark ettiler ki bu taşlar aslında birer tarih kitabıydı. Savaşları, evlilikleri, doğal afetleri, hatta siyasi entrikaları anlatan gerçek kayıtlar. Peki bu kayıp bilgiyle birlikte Mayaların nasıl bu devasa taş şehirleri inşa ettiği sırrı da mı kayboldu? Hiç de değil. Çünkü taşların kendisi hala konuşuyor. Tikal'deki en yüksek piramit, 70 metreyi aşıyor, yaklaşık 20 katlı bir bina yüksekliğinde. Ve bu ne çelik ne de tekerlekli araç kullanılmadan tamamen insan gücüyle inşa edildi. Chichen Itza'daki Kukulkan piramidi ise başka bir şaşırtıcı detay barındırıyor. Yılda sadece 2 gün, ekinoks anlarında güneşin gölgesi piramidin basamaklarına vurarak dev bir yılanın merdivenlerden aşağı süründüğü illüzyonunu yaratıyor. Bu tesadüf değil, kusursuz bir astronomik hesaplamanın sonucu. Mayalar taşları işlerken metal alet kullanmıyordu. Onun yerine daha sert taşları, obsidiyeni ve disiplinli bir işçi organizasyonunu kullanıyorlardı. Binlerce insan yıllarca süren projelerde çalışıyor, taşları kilometrelerce öteden taşıyordu. Ama bu şehirler sadece tapınaklardan ibaret değildi. Aynı zamanda gelişmiş su yönetim sistemlerine, rezervuarlara ve tarım teraslarına sahiptiler. Özellikle kurak dönemlerde hayatta kalmalarını sağlayan bu sistemler, mühendislik dehalarının bir başka kanıtıydı. Şehirlerin merkezinde ise genellikle bir top sahası bulunuyordu. Mayalar, kauçuktan yapılma bir topla oynanan ve dini anlam taşıyan bir oyun geliştirmişlerdi. Oyuncular, topa ellerini kullanmadan sadece kalça, dirsek ve dizleriyle vuruyordu. Bu oyun sadece bir eğlence değildi. Kimi zaman iki şehir devleti arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin, kimi zaman da tanrılara adanan kutsal bir törenin parçasıydı. Bazı kayıtlara göre kaybeden takımın kaptanı tanrılara kurban ediliyordu. Bu detay Mayaların dünyaya bakışının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Onlar için yaşam, ölüm ve doğaüstü güçler iç içe geçmiş durumdaydı. Krallar kendilerini tanrılarla insanlar arasında bir köprü olarak görüyor. Önemli törenlerde kendi kanlarını akıtarak tanrılara sunuyorlardı. Bu inanç sistemi hem sanatlarına, hem mimarilerine, hem de günlük yaşamlarına derinden işlemişti. Peki bunca bilgiye, bunca teknolojiye sahip bir uygarlık kendi sonunu neden engelleyemedi? Milattan sonra 800 ile 900 yılları arasında Güneyova bölgesindeki dev Maya şehirleri tarihin en büyük gizemlerinden birine sahne oldu. Tikal gibi yüz binlerce nüfusa sahip şehirler birkaç nesil içinde neredeyse tamamen terk edildi. Yeni tapınaklar inşa edilmedi. Krallık yazıtları durdu. Nüfus, tarihçilerin tahminine göre %90'lara varan oranlarda azaldı. Bilim insanları hala tam bir fikir birliğine varamadı ama en güçlü teoriler şöyle: uzun süreli kuraklıklar, aşırı nüfus artışı nedeniyle tükenen tarım toprakları, şehir devletleri arasındaki bitmek bilmeyen savaşlar ve olası bir sosyal çöküş. İşin ilginç yanı şu: bu çöküş sadece güney bölgeleri etkiledi. Kuzeyde Yucatan Yarımadası'ndaki Chichen Itza gibi şehirler yüzyıllarca daha varlığını sürdürdü.
Yani Maya medeniyeti aslında hiçbir zaman tam anlamıyla yok olmadı. Sadece merkezi güç, jungle'ın derinliklerinden kıyı bölgelerine kaydı. Son yıllarda yapılan iklim araştırmaları, göl tabanlarından alınan çökelti örnekleriyle bu döneme ait ciddi kuraklık kanıtları buldu. Bazı bilim insanlarına göre Mayaların kendi başarısı, kendi sonunu hazırlamış olabilir. Nüfus arttıkça ormanlar tarım ve inşaat için kesildi. Bu da yağış döngülerini bozdu ve toprağı erozyona açık hale getirdi. Yani belki de bu çöküş, doğaya karşı kazanılan savaşın uzun vadede kaybedilen bir savaşa dönüşmesiydi. Ama bu teori bile tam bir cevap değil, çünkü aynı kuraklıktan etkilenen bazı şehirler hayatta kalırken bazıları neden tamamen terk edildi? Bu sorunun cevabı hala tartışılıyor. Peki gerçekten neler olduğunu asla tam olarak öğrenebilecek miyiz? Belki de cevap hala keşfedilmeyi bekleyen şehirlerin altında gizli. 1500'lerin başında İspanyol fatihler bölgeye ulaştığında karşılarında artık tek bir güçlü imparatorluk değil, birbirinden kopuk, zayıflamış şehir devletleri buldular. Ama İnka İmparatorluğu'nun aksine Mayaların fethi bir anda gerçekleşmedi. Onlarca yıl sürdü. Bazı Maya krallıkları, özellikle Guatemala'nın iç kesimlerindeki İtza halkı 1697 yılına kadar, yani Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasından yaklaşık 200 yıl sonrasına kadar bağımsızlıklarını korumayı başardılar. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: Maya medeniyeti tıpkı İnkalar gibi tarihe karışmadı. Bugün Meksika, Guatemala, Belize ve Honduras'ta yaşayan yaklaşık 7 milyon insan hala Maya dillerini konuşuyor, atalarının geleneklerini sürdürüyor. Onlar sadece tarih kitaplarındaki bir uygarlık değil, bugün hala nefes alan, yaşayan bir kültür. Bugün Orta Amerika'nın jungle'larında arkeologlar hala yeni Maya şehirleri keşfediyor. Son yıllarda kullanılan lidar lazer tarama teknolojisi sayesinde ağaçların altında gizlenmiş yüzlerce bilinmeyen yapı, yol ve piramit ortaya çıkarıldı, bazıları hiç kazılmadı bile. Bu da gösteriyor ki Maya medeniyetinin hikayesi henüz tamamlanmadı. Belki de en büyük sırları hala jungle'ın derinliklerinde, kimsenin ayak basmadığı topraklarda bizi bekliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Maya şehirlerinin gerçekten terk edilmesine ne sebep oldu? Kuraklık mı, savaş mı, yoksa hala bilmediğimiz bir şey mi? Yorumlarda benimle paylaşın, merak ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, çünkü kayıp uygarlıkların sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda dünyanın en gizemli uygarlıklarından bir diğerini hiç beklemediğiniz bir açıdan anlatacağım.